Bugün eski tarihi aklınızda tutmak için belki de daha önce hiç duymadığınız ama inanılmaz güçlü bir yöntemi konuşacağız. En karmaşık isimleri ve o isimlerin özelliklerini zihninize adeta kazıyacak bir teknik bu. Hazırsanız bu ilginç zihin yolculuğuna hep birlikte çıkalım. Ama önce emeklerimiz için abone olmayı unutmayın. Evet, her şey ilk bakışta çok anlamsız görünen acayip bir sahneyle başlıyor. Bunu birlikte çözeceğimiz bir bulmaca gibi düşünün. Hadi zihninizde canlandırmaya hazır olun. Hadi gözünüzde canlandırın. Sahnede pırıl pırıl, modern kıyafetler içinde bir pop şarkıcısı duruyor. Enerjik, dikkat çekici. Ama bu hikayemizin sadece ilk parçası. Şimdi bu zaten yeterince garip değilmiş gibi sahneye bir de kel bir tamirci ekliyoruz. Üzerinde iş tulumu, elinde alet çantası. Bir pop şarkıcısıyla bir tamircinin ne alakası olabilir ki? Görüntü iyice tuhaflaşıyor, değil mi? Ve son bir dokunuş. Şarkıcının elinde son model bir Android telefon. Antik tarihle ne alakası olabilir bunun? İşte bu, sürreal diyebileceğimiz tablo bizim bütün şifreleri çözecek anahtarımız olacak. Evet, asıl soru bu. Modern bir şarkıcı, bir tamirci ve bir akıllı telefon binlerce yıl öncesinin Orta Asya kültürlerini anlamamıza nasıl yardımcı olabilir ki? Merak uyandırıcı değil mi? İşte şimdi o merakı giderme zamanı. Aslında bu gördüğünüz sahne hiç de rastgele değil. Tam tersine her detayıyla bilinçli olarak tasarlanmış bir ezberleme sistemi bu. Yöntemin adı da hafıza kodları. Yani olay şu. Beynimiz sıkıcı, sıradan şeyleri kolayca unutur ama tuhaf, komik, absürt şeyleri asla unutmaz. Bu teknik de tam olarak beynimizin bu özelliğini kullanıyor. Gelin bakalım bu şifreyi adım adım nasıl kırıyoruz. Hadi başlayalım. İlk durağımız sahnedeki pop şarkıcısı. Onun ağzından çıkan sözler ve elindeki o telefon bize Türk tarihiyle doğrudan bağlantılı iki önemli kültürü öğretecek. Şarkıcı tamirciye dönüp aynen şöyle konuşuyor. Bu cümlenin içindeki ilk kelimeye odaklanın lütfen, affedersin. Kulağa bir şeyleri çağrıştırıyor, değil mi? Ve işte ilk şifre çözüldü. Affedersin kelimesi ses olarak bize direkt Afenisyova kültürünü hatırlatıyor. Sahnedeki karakterin bir Türk pop şarkıcısı olması da onun en eski Türk kültür merkezi olduğu bilgisini zihnimize çivi gibi çakıyor. Şimdi de şarkıcının ikinci cümlesine ve elindeki telefona bakalım. Ne diyordu? Android telefonun bile Türk kültürüne daha yakın. Burada anahtar kelimemiz ne? Tabii ki Android. Gördünüz mü? Bu kadar basit. Android kelimesi bize Hop Andronova kültürünü anımsatıyor. Cümledeki o Türk kültürüne daha yakın vurgusu ise bu kültürün en önemli özelliğini doğrudan beynimize işlemiş oluyor. Harika gidiyoruz. Şimdi rotayı tamirciye ve yanındaki o gizemli kazana çeviriyoruz. Bu seferki ipuçlarımız eskilik ve teknolojik ilerleme ile ilgili olacak. Hatırlarsanız şarkıcının söylediği şarkıda da Karasu kelimesi geçiyordu. İşte o kelime şimdi tamircinin yanındaki bir kazanın üzerinde yazılı. Kazanın içinde ise siyah bir sıvı ve dikkat, bir demir parçası var. İşte bir şifre daha. Karasu kelimesi, Karasu kültürünü, kazanın içindeki demir ise bu kültürün demiri ilk işleyen yer olduğunu hafızamıza kazıyor. Görsel ve işitsel kodlar birleşince unutmak neredeyse imkansızlaşıyor. Sırada tamircinin kendisinden gelen bir ipucu var. Ağzından dökülen şu basit ama çok kilit cümleye bakın. Bu kültür ta anamdan kalma. Anam kelimesi fonetik olarak bize hangi kültürü anımsatıyor? Anav kültürünü. Ve anamdan kalma deyimini de çok eski anlamında kullandığımıza göre Anav'ın bölgedeki en eski, yani her şeyin başlangıcı olan kültür olduğunu anlıyoruz. Gerçekten zekice, değil mi? Ve geldik son iki şifreye. Hadi bakalım son iki parçayı da yerine oturtuyoruz. Bu defa kültürlerin yaşam tarzlarına ve ne kadar gelişmiş olduklarına bakacağız. İpucumuz yine kel tamircimizden geliyor. Tamircimizin dükkan tabelasında kocaman harflerle kel tamirci yazıyor ve hemen üstünde de bir olta asılı duruyor. Bu ikisi birleşince bize bir kültürün bütün hikayesini anlatıyor aslında. Kel tamirci, ses benzerliğinden hemen yakaladınız değil mi? Kelteynar. Peki olta ne işe yarıyor? O da bize bu kültürün geçimini balıkçılık ve avcılıkla sağladığını söylüyor. Bakın, bilgi yerine oturdu bile. Ve son şifremiz. Tamircimiz bu sefer günümüzden bir referans veriyor. Sosyal medyadan çok aşina olduğumuz bir dille konuşuyor ama en gelişmiş hashtag R. Bugün bir konuyu vurgulamak, öne çıkarmak için ne kullanıyoruz?
hashtag yani tag. İşte bu #R ifadesi de bize Tagar kültürünün döneminin en gelişmiş, en öne çıkan kültürü olduğunu hatırlatıyor. Bütün parçalar tamam. Evet, işte oldu. Başta bize anlamsız gelen o absürt sahne, şimdi zihnimizde Orta Asya tarihinin net bir haritasına dönüştü. Haydi şu tabloya bir bütün olarak bakalım. Şimdi bu tabloya baktığınızda artık sadece bir liste görmüyorsunuz, değil mi? Gözünüzün önüne anamdan kalma diyen tamirci, affedersin diye laf atan şarkıcı, elindeki Android telefon geliyor. Kuru bilgi, canlı bir hikayeye, bir anıya dönüştü. İşte bu yöntemin asıl gücü tam da burada yatıyor. Unutmayın, burada asıl olay sadece Orta Asya kültürlerini öğrenmek değil, asıl olay doğru teknikle en karmaşık konuların bile ne kadar kolay ve kalıcı bir şekilde öğrenilebileceğini fark etmek. İşte anahtar artık sizin elinizde. Bu tekniği kullanarak ister tarih, ister biyoloji, ister bambaşka karmaşık bir konuyu öğrenebilirsiniz. Öyleyse asıl soru şu: siz bu anahtarla ilk hangi kapıyı açacaksınız?